trendlerin içinden bir Sagopa Kajmer'le başlayalım. Hadi trendin bir numarası yani. Şu an trend bir numara ne demek? 2 günde 2 milyon izlenmiş bir parça. Muhtemelen bir sürü izleyicisi de olmuştur. Ben de dün birazcık izleme fırsatım oldu. İlk olarak şunu söylemem gerekiyor. Baştan sona şarkı söylüyor Sagopa Kajmer. Değil mi? Çok klasik bir rap tarzı değil. Ki bence de aslında Sagopa Kajmer'den beklenecek orijinallikte bir şey yapıyor. Yani çünkü daha önce biliyorsunuz bugüne kadar yaptığı bütün parçalarda klasik bir nakarat vardır. Daha sonraki bölümlerinde tamamen rap üzerine, rap stili üzerine yapılan bir iş. Bu format, aranjman mantığı genelde buna benziyordu ama bu parçada olay tamamen başka bir noktaya gitmiş. Bakın şöyle bir. Bakın şimdi. Hiçbir zaman dürüstlüğümü ama dürüstlükten çok kaybettim. Si bemol minör ton. Klasik bir bariton tonu aslında bu. Kafa tutmadan önce her şey bana kafa tutmuştu, ben gördüm. Şimdi bu okumanın içinde bence biraz autotune var. Ama bu nasıl bir autotune değil? Hani düt 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 şeklinde değil. Küçük, tatlı, hafif detone toparlayıcı olabilir. Hafif sesleri toparlayıcı bir autotune olabilir ama bu sizin kulağınıza hiçbir zaman çok algılayabileceğiniz bir şey olarak gelmeyecektir. Sadece bu okumanın içindeki minik sallanmaları temizleme amaçlıdır. Anladım ya, fayda etmiyor bir şey. Şimdi gene klasik, en çok kanalda tartışılan şeylerden biri, dikkatimi çeken. Mesela ben bazı rapçiler için, bazı şarkıcılar için şunu diyorum. Diyorum ki yani sesini kirli kullanıyor. Çok hışırtılı kullanıyor. Bir de hışırtı var sesinde. Şimdi bunlar üçü de ayrı şeyler. Sesini hışırtılı kullanmak bilerek yapılan bir şeydir. Sesinde hışırtı var, kontrolsüz çıkan bir şeydir. Bunlar aynı şeyler değil. Yani siz bunu değerlendirin. Hocam ne olacak, ben öyle hissediyorum diyorsunuz ya, biz öyle hissediyoruz. Tamam, hissedebilirsiniz ama bu şarkıcının ses sağlığını etkiliyor mu? Performansını ne bileyim etkiliyor mu? Bunlar ilginç sorular olarak karşınıza çıkar ve bu hışırtının sebepleri şarkıcının ömrünü de belirler. Şarkıcılık ömrünü belirler. Bu nedenle bunları söylüyorum yani. Sırf sizin duygunuzla alakalı bir şey değil benim bahsettiğim, ki zaten bu insanları sevmeseniz bir numara olmazlar değil mi? Yani bununla ilgili konuşacak bir şeye gerek yok bence. Kendimle konuşmak istedim çok şey. Şimdi Sagopa Kajmer'in sesinin içinde o hışırtı mevcut. Kontrollü ve kontrolsüz, iki tarzda da. Yani birazcık nasıl diyeyim, bu neden olabilir? Bir sürü şeyden olabilir. Sigaradan olur, yanlış ses kullanmaktan olur. Olur, Allah olur. Birçok sebebi olur. Birçok kişi de reflüden olabilir. Normal sesinin tonunun içinde de vardır. Eksik teknikten olabilir. 4-5 şey çıkarabilirsiniz ve her biri birbirinden farklı sonuçlar da çıkabilir. Her birinden de bir şey ortada kalabilir. Açarım ağzımı, yumarım gözümü, neden ki büklüm boynum. Ama o bence bütün parçayı bu şekilde değerlendirmek, yani mikroskopik bakıp bütünü kaçırmak çok doğru olmayacak bu parçada. Birçok parçada çok mikroskopik bakmak gerekiyor. Ama bu parçanın bence çok orijinal tarafı, baştan sona Sagopa Kajmer şarkı söylüyor ve bayağı melodik bir şarkı söylüyor. İstediği yılanlarımı kırdın koynum. Özellikle buralarda bakın. Burada ototune'lar duyuluyor zaten çok bariz. İstediği yılanlarımı kırdın koynum. Kurtlar canımı alıyorken koyunum. Dolandığımda aradan sade kaldı yine buldum. Kafan seni dağıtma. Hafif hafif onlar kullanılmış. Fakat rahatsız edici ototune değil. Benfero ototune değil yani bunlar. Sen onu dağıt. Veya ezel ototune. Yerinden çıkacak, hadi biraz rahatla. Bildiğim şeyleri ben de öldüremiyorum. Evet, başa çıkamadığım oluyor olanla. Ya çok rahat bir şekilde muhtemelen bunun binlerce akustik cover'ı çıkacaktır. Ya çok rahat akustik coverlanacak çünkü baştan sona melodik. Hafif de arabesk tınıları yok değil aslında. Gerçi okuyuşunda hiç arabesk yapı yok ama melodinin içinde çok kolay dönüşebilecek bir melodi. Hiç sanmam, elimi çektim altından taşın. Kurtuldu ezilen parmaklarım ama canım hala yanıyor. Avutsun bahaneler, bahaneler.
Avutsunlar beni, avutabilirseler onlar. Ya çok lezzetli bir kıvam yakalanmamış mı? Ne rapten uzaklaşmış aslında ama bir yere de yaklaşmış da, şarkı söylemeye de yaklaşmış. Ortada bir tatlı bir tını ortaya çıkmış. Sesini baştan sona hiç zorlamıyor, gördüğünüz gibi hep konuşma tonunda devam ediyor. Pek sanmam, hiç sanmam. Elimi çektim altından taşın. Kurtuldu ezilen parmaklarım. Ama canım hala Yanıyor. Hafif vibratolu sonu. ezilen Bakın. parmaklarım. Ama canım hala Yanıyor. avutsun daha neler bahar. Biraz ilerleyelim. Bana ağır gelen yükler yok. Böyle akan bir parça. Ben zamanı öldürürüm, zaman beni öldürürken. Kangren bir kolum vardı dün. Kesip Gidiyorum. baktım tek şey. Çünkü birbirine benzer stiller devam ediyor. Kanlı suskun. Ayakkabı bacı gibi çözüldü sırlar. Sessiz yürürken köpek Tabii ki içeride bir lirik var. bana hırlar. Yetmiyormuş gibi Ama bu günümüzün klasik trabiyle hiç alakası yok. bir paçamı ısırırlar. Saldırmak için kendilerini kandırırlar. Avutsun bahaneler. Nakarat. Avutsunlar beni, avutabilirseler onlar. Pek sanmam, hiç sanmam. Elimi çektim altından taşın. Kurtuldu ezilen parmaklarım. Gidiyorum. Sözler Sonuna doğru. avutsun bahar. Peki. Genel olarak benim düşüncelerim bu. Aslında ve ben bunu ilk dinlediğimde de aklıma şu geldi. Yani daha önce Sagopa Kajmer analizlerinin veya yaptığı çalışmaların hepsinde şunlara dikkat ediyorduk. Sonuçta Türkiye'deki old school denen eski tip, daha doğrusu eski okul hani diye adlandırabileceğiniz veya tabii rapçiler farklı yorumlayacaklardır bunu. Ama benim hani bakış açımla yılların bu işi tecrübeli kişileri aslında yaptıkları şeye böyle farklı lezzetler katıyorlar gibi geliyor bana. Bu da lezzetli olmuş açıkçası. Hiçbir şeyi bozmamış. Son dönemde Norbender'in disinden sonraki dönem ve yani gerçekten öyle bir şey oluştu galiba. Zaten hani ben mesela Sansar Salvo'nun çalışmalarını falan da dinliyorum. Hiç neredeyse trap'e falan hiç bulaşmadı. Hiç girmedi. Hala eski stil devam ediyorlar. Belki de zaman içinde, yani daha ileriki zamanda bu ana yapıyı koruyup Sagopa Kajmer gibi belki içine böyle günün şeylerinden de, yani bu trap değil ama yani insanların o melodik melodiyi sevdiğini anlayan rap yapanlar belki bunu katarak yaptıkları ana dilde yapıyı bozmayarak hikayelerini, o hikayelerindeki gerçekçiliği, çünkü belki de rap'i dinlerken insanların istediği şey bu ya, yani iyi söz istiyorlar. Yani sözlerin etkileyici olmasını, eski günlerdeki taşıdığı hikayeleri taşımasını, derinliğini seviyorlar. Bunu birleştirmek de kötü bir fikir değil. Sagopa Kajmer de bence bunu yaparak, sanki benim fikrim tabii ki bu. Yani cahilliğim de olabilir. Belki binlerce böyle çalışmış olmuştur. Benim haberim yoktur ama ben ilk defa böyle bir şey duyduğum için oldukça yenilikçi olduğunu düşünüyorum. Çok da başarılı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Sesini kullanması anlamında dedim ki yani o içeride bir hışırtı var. Onun da bir sürü sebebi olabilir. Onlarla ilgili net şundan bunlar diyemem ama sigara olma ihtimali büyük böyle şeylerin. Sesi pesleştirir ve hışırdatır. Kontrollü kontrolsüz bir sürü hışırdamaya sahip olursunuz. Benim fikrim böyle açıkçası.